Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Evet, şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Yalnız modelin kurmadan önce lastik yapmadığım için bir sıra ters öreceğim. Şöyle. Lastik yapmadığım için ters örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Evet, şöyle ilmeklerimi ters örerek bir sıra zemin hazırladım. Daha sonra kenar ilmeğini ben düz örüyorum. Şimdi birinci sıra ön yüzüne geçtim. Modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim bakın. Şu ikisini şöyle yani birincisinin içinden girerek şu şekilde ikincisinin arka boşluğundan ilmek çıkartacağım. Şöyle aldım. Bakın ikincinin arka boşluğundan aldım. Bunu birinci ilmeğimin içinden çıkardım. Daha sonra sol şişimdeki iki ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Şu arka boşluktan ilmek çıkartacağım ama birinci ilmeğin içinden geçerek şöyle girdim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve birinci ilmeğin içinden geçirerek bunu aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir toplayarak düz ördüm. Kestim yani tek ilmeğe düşürdüm. Birinci ilmeğin içinden girerek ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıp alalım şöyle. Daha sonra da sıradaki iki ilmeğimizi yani sol şişimizdeki iki ilmeğimizin de ikisini bir alarak keselim. Yani düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Model oldukça kolay. Yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Gayet güzel, kolay. Her türlü örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Bakın. Şimdi birinci ilmeğin içinden girdim. İkinci ilmeğin arka boşluğuna. Şöyle. Buradan bir ilmek çıkardım. Aldım. Bunu birinci ilmeğin içinden geçirdim. Aldım bunu. Sıradaki iki ilmeğimin de ikisini bir alarak şöyle düz ördüm. Sola doğru kesmiş oldum. İlmeklerim bakın şöyle ikili ikili gruplar halinde. Şimdi kenar ilmeğini de düz örerek birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Şimdi üçüncü sıra ön yüzüne geçince modelimizi kaydırarak kuracağız. Birinci sırada nasıl yaptıysak modeli kaydırarak yine aynı şekilde kuracağız. Evet, sıramı ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. Şimdi üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Modelimizi şu aralara kaydıracağız. Onun için yapmamız gereken
Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örelim. Birinci ilmeği tek olarak düz ördüm. Şimdi şu 2 ilmek üzerinden çalışacağız. Birinci ilmeğin içinden girerek ikinci ilmeğin arka boşluğundan şöyle bir ilmek çıkardım. Birinci ilmeğin içinden geçirerek bunu aldım. Daha sonra sol şişimdeki 2 ilmeği de ikisini bir toplayarak düz ördüm. Birinci ilmeğin içinden geçerek ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şöyle ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğin içinden geçirdim ve aldım sağ şişimi. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir toplayarak düz ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Ta ki sıra sonunda yine bir düz ilmeğimiz kalana kadar yani. Birinci ilmeğin içinden girdim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bunu birinci ilmeğin içinden geçirdim. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Evet, gördüğünüz gibi model gayet güzel. Farklı bir model. Sıra sonuna geldim. Bir ilmeğim kaldı. Bunu da düz örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğini. Bakın bir sıra başında bir düz ilmek, bir de sıra sonunda bir düz ilmekle 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağım işlem yine bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Bakın şöyle. Model oldukça kolay. Güzel. Çok sıkı örmeyin bu modeli. Yoksa o aradan ilmek çıkarmanız zor olur. Biraz şöyle şişinizden hafif geniş örerek yapın. Evet, 4. sıramı da ters örerek tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın. Modeli tekrarlayacak olursak isterseniz birinci sırasını beraber kuralım şurada. Modelin birinci sırasını beraber kuruyoruz. Tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim bakın şimdi. Birinci ilmeğimin içinden girdim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek topladım. Birinci ilmeğimin içinden girdim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan şöyle girerek bir ilmek çıkardım. Birinci ilmeğimin içinden geçirerek aldım bu ilmeğimi. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Şöyle yakın göstereyim size. Evet, birinci sırada hemen ilk 2 ilmekten başlayacağız. 3. sırada modeli kaydırmamız için sıra başında bir tane düz ilmek öreceğiz. Evet, şöyle birinci ilmeğimin içinden geçiriyorum. İlmekleriniz çok sıkı olursa burada yapacağımız işlemde zorlanırsınız. Ben normalde örgümü biraz sıkı yaparım. Elim sıkıdır ama bu modelde biraz gevşek almamız gerekiyor. Arkayı göstermeme gerek yok. Zaten ters örüyoruz. Birinci sırasını bu şekilde yine başladık beraber. Model böyle devam ediyor. Bir parça da şöyle lastik üzerine hazırladım bakın. Bunu lastiksiz yaptım. Burada lastik kullandım. Şöyle yakın göstereyim bakın model böyle. Tekstil tipi lastik uyguladım burada. Lastiğimin üzerine kurdum. Modelin arka yüzü de
Şöyle bir görüntümüz var. Gayet güzel. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre de yani iki taraflı kullanılacak bir model. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel, çabuk ilerleyen, örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Şöyle bırakayım. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.